A24'ün yazar-yönetmen Mark Anthony Green'den yeni korku filmi Opus, intikam, din, şöhret kültü gibi pek çok fikirle boğuşan ama sonunda hepsini bir araya getirmekte yetersiz kalan yüksek konseptli bir gerilim. Yine de, heyecan etkili ve bu arada Opus, Ayo Edebiri'nin şimdiye kadar yapılmış her filmde olması gerektiğini kanıtlayan muhteşem bir dönüşüyle desteklenen sağlam ve tanıdık bir korku ve komedi karışımı. Edebiri, Final Girl Ariel Acton, editörü ve dünya tarafından paylaşılmaya değer ilginç fikirleri olan biri olarak tanınmak için umutsuzca çabalayan acemi bir müzik gazetecisidir. Dergideki işinde, bir sanatçının ilgi çekici bir profilini sunduğu için övgü alıyor, ancak daha kıdemli başka bir yazara paslanıyor. Etrafındaki hemen herkesin beyaz veya biraz daha yaşlı olduğunu fark etmemek zordur, özellikle de Malkovich'in canlandırdığı dünyanın en büyük pop yıldızı Alfred Moretti'nin dönüşünü duyurduğunu ve Ariel'i yeni albümünü dinlemek için bir hafta sonu inzivasına davet ettiğini öğrendiklerinde şok olduklarında. Moretti'nin çöldeki yerleşkesinde editörü Stan Sullivan Murray Bartlett, ünlü paparazzi Bianca T. Son Melissa Chambers, televizyon ikonu Clara Armstrong Juliette Lewis ve influencer Emily Katza Stephanie Suganami katılır. John Malkovich ve Ayo Edebiri Opus'un kurtarıcı lütfu. Alfred Moretti'yi tanıtmak için Opus bize Malkovich'in yapımcılar Nile Rodgers ve The Dream'in yardımıyla stüdyoda kaydettiği 3 orijinal şarkıdan birinin montajını gösteriyor. İlk şarkı olan, Dina Simone, Moretti'nin kariyerinin başlarında hit olmuş bir şarkıdır ve akılda kalıcıdır. Film boyunca diğer şarkıları da duyuyoruz ve her biri tam bir banger. Öne çıkan bir sahnede Moretti, özenle sahnelenmiş bir mekanda konuklarına yeni albümünü çalıyor. Malkovich, sallanan kalçaları ve çapkın bakışlarıyla Moretti'nin lakabı Weigel büyücüsüdür ve Bartlett ile Nicholson'ın bunu içtenlikle söylediklerini duymak bile tek başına giriş ücretine değebilir. Bu büyük kişiliği oynama şansını yakalamaktan büyük keyif alıyor. Dünyanın neden bu popstarın, özellikle de çölün ortasında liderlik ettiği tarikatın büyüsüne kapıldığını anlamak çok kolay. Ariel, Levelist olarak adlandırılan ürkütücü müritleri hemen fark eder ama inzivaya çekilen arkadaşları bunu Moretti'nin karizmasına bağlar ve kendileri de yıldızın katıksız cazibesiyle sarhoş olurlar. Körlükleri felaketleri olacaktır ama Opus, kendine zarar veren saplantı ile kişilik kültü arasındaki ilişkiyi incelerken bundan öteye gitmez. Stan, Clara ve diğerlerinin şöhrete olan yakınlıklarına takıntılı olmalarının yanı sıra, neden böyle olduklarına dair çok az açıklama var, bu da karakterlerini biraz akılsız gösteriyor. Sonuçta, her şey Moretti rolündeki Malkovich'in cazibesine dayanıyor ki bu cazibeden bolca var. Malkovich mizah ve kötü niyet arasında kolaylıkla salınıyor ve Edebiri'nin komedi kaslarını esnetmesine izin verirken aynı zamanda öncülün dehşetine yaslanan tatlı bir nokta buluyor. İkilinin Moretti'nin tarikatının iç işleyişi hakkında tartıştıkları sahneler filmin en iyi sahnelerinden bazıları, Moretti de bir noktaya kadar bunu açıklamaktan mutluluk duyuyor. Opus, ilk 3'te ikilik bölümünün büyük kısmında, gerçeküstü günahkarlık esintileri taşıyan bir komedi olarak işliyor. Yinelenen bir espri de, Ariel'in Levelist kapıcısı Bella Amber Midthunder, hem derinden rahatsız edici hem de etkileyici bir şekilde komik Ariel'i 7/24 takip etmekle görevlendirilir, hatta bir noktada göz temasından kaçınırken onunla koşuya çıkar. Olaylar sonunda rahatsız edici derecede klostrofobik bir şiddet patlamasına dönüştüğünde, şok edici ve kaçınılmaz bir his veriyor. Bu mizahın altında, Sounder Jurayens ve Danny Benson'in film müzikleri ve Edebiri'nin değişken, gözlemci gözleri aracılığıyla iletilen sürekli bir endişe tınısı var, olaylar sonunda rahatsız edici derecede klostrofobik bir şiddet patlamasına dönüştüğünde, şok edici ve kaçınılmaz hissettiriyor geldiğini görmek kolaydı, ancak bunu önlemenin bir yolu yoktu. Yine de Opus'un ilgilendiği şey fiziksel şiddetin etkisi değil. Uzatılmış bir epilog, filmin temalarını tam bir döngüye sokmaya çalışıyor ve bazıları yerine otursa da, Green'in başlangıçta ortaya koyduğu tüm fikirler tatmin edici bir şekilde bir araya getirilmiyor. İntikam, karanlık ve komik de olsa bir son dakika esprisi olarak kullanılıyor ve Ariel'in yazılarının geniş bir kitleye ulaşması arzusuna geri dönüyoruz, ancak fikirleri beklediği şekilde tıklanmıyor. Sadece Ariel ve Moretti'nin karşı karşıya geldiği, oyuncular rollerinde etkili olsalar bile geride bazı unutulabilir yardımcı karakterler bırakan bir film hayal edilebilir. Opus, kariyerinin başındaki bir sanatçı ile kariyerinin sonundaki bir başka sanatçının hikayesi, Moretti, etkisini kendi ulaşabileceğinin ötesine nasıl taşıyacağını düşünürken gerilim dolu bir dinamik ortaya çıkıyor. Yine de bu filmin ne kadar eğlenceli olduğu konusunda söylenecek bir şey var ve Green'in kendinden emin yönetimiyle birlikte Opus, eksikliklerinin üzerinde yükselen parlak bir korku filmi.
Bazılarının A24'ten beklediğinden daha fazla bir B filmi ama bana kalırsa bu nadiren kötü bir şey, özellikle de burada olduğu kadar iyi yapıldığında. Emre Kutlu Opus'a 10 üzerinden 7 veriyor.